Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere fırında köfte patates tarifi vermek istiyorum. Nasıl yapılacak? Birçok tarif var zaten YouTube'da ama bu da onlardan çok farklı olmasa da benim yöntemimle bir fırında köfte patates hazırlayacağız birlikte. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Bakın burada bayatlamış ekmek var. Bir çeyrek ekmek kadar, yani tüm ekmeğin 1/4 kadar ya da bir su bardağı veya 1,5 su bardağı galeta unu. Ben burada bayatlamış ekmek tercih ettim. Bunu suda ısladık arkadaşlar. Sonra ufaladık. Biraz sonra bunu kıymayla karıştıracağız. 300 gram kıyma. Az yağlı, kuzu ya da dana fark etmez. Biz 3 kişi olduğumuz için 300 gram koyduk. Daha fazla da bırakabilirsiniz. Yani bunun miktarını artırdıkça diğer malzemelerden o oranda arttırmanız gerekiyor. Bir tane büyük soğan, 2 diş de sarımsak. Sarımsak da ekledim ben. Bunu rondodan geçireceksiniz arkadaşlar. Bir tane yumurta, bir tutam nane, bir tutam kekik, bir tutam da tuz arkadaşlar. Karıştıracağız. Biraz sonra bu harcın içine koyacağız. En sonunda da 4 tane küçük patates. Tabii ki iri patatesimiz olmadığı için 4 küçük patates kullandım. Sizler İri patatesiniz varsa bunlardan 2 tanesini çok ince doğramamak kaydıyla, yani kızartmalık patates yapmayın bunu. Neden? Çünkü kızartmalık patates yaptığınızda fırında ısındıkça 180-200 derece arasında ısındıkça bunlar ne yapar? Kendini çeker arkadaşlar. Bu nedenle dikkat ediyoruz. Şimdi yapacağımız ilk iş soğanları ve 2 diş sarımsağı rondodan geçirmek olacak. Evet arkadaşlar, bir büyük soğanımız ile 2 baş, yani 2 diş sarımsağımızı rondodan geçirdik. Bunu çok cıvık cıvık yapmanıza gerek yok. Yani biraz ufalansın yeterli. Zaten fırında kendisi kıyma ile birlikte eriyecektir arkadaşlar. Şimdi bunu harç yapacağımız kabın içine boşaltıyoruz. Evet, içine boşalttık. Şimdi kıymayı ekleyeceğiz. Evet, kıymamızı da ekledik arkadaşlar. Şimdi kıymamızın üzerine bayat ekmeğimizi ne yapmış? Islatmıştık, ufalamıştık. Şimdi bunu harcın içine karıştıracağız. Evet, bayat ekmeğimizi de harcın içine ekledik. Bu arada ortalıkta bulaşıkta olmasını istemiyorsanız en büyük kap hangisi ise diğerlerini bir yandan da onun içine koyarak ortalığı daha temiz hale getirebilirsiniz. Videomuzun en başında da söylemiştik. Bu harcımızın içine bir tutam tuz, bir tutam kekik, bir tutam da nane koymamız gerekiyor. Ben bunun üçünü en başta bıraktım küçük bir kaba. Şimdi onun üçünü döküyorum arkadaşlar. Yoğururken zaten bunlar ne yapacak? Karışacak. Evet, tezgahımızın üzerinde temizledik. Sadece burada patateslerimiz var. Doğranmayı bekliyor. Ama öncesinde ne yapacağız? Bu harcı güzelce yoğuracağız. Arkadaşlar, bu işin sırrı yoğurmaktır. Kalıp haline gelene kadar, yani kıymayı yoğurduk, bu harcı komple yoğurduk. Sonra elimize aldığımızda bu düşmeyecek seviyeye gelecek kadar ne yapacağız? Yoğuracağız. Yoğurma güzel olursa kıvam yerleşmiş demektir ve daha lezzetli olur. Evet, yoğurmaya başlayalım. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz. Tabii yoğururken biz bunu kendimiz yiyeceğimiz için hijyenimizle güveniyoruz. Eldiven takmadık ama sizler misafirlerinize yaparken ya da daha hijyenik olsun derseniz plastik eldiven de takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, harcımızı yoğurduk. Bakıyoruz belli bir şekli aldı. Ama istediğimiz kıvama daha gelmedi. Biraz daha ne yapacağız bunu? Yoğurmaya devam edeceğiz. Yoğuracağız arkadaşlar. Bir süre daha. Evet, dediğim gibi hijyenik olmakta fayda var. Hijyen hayat felsefemizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, istediğimiz kıvama geldi.
Tabii ki oldu mu olmadı mı diye bunu sakın tavana atmayın. Bu bir çiğ köfte değil arkadaşlar. Tamam mı? Bunun kıvama gelip gelmediği zaten şekil verirken de belli olacak. Çok cıvık olmasın lütfen. Evet arkadaşlar, fırın tepsimize yağlı pişirmek yağımızı da ne yaptık? Ekledik. Biraz sonra burada harcımızdaki köfteyi şekillendirip içine koyacağız. Ama köfteyi hazırlamadan önce şöyle üzerini bir streç filmle kapatıp 10 dakika bekletmenize fayda var. Daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, köftelerimizi hazırladık. Hop, buradan kaçmış. Tamam. Ben aşçı değilim, edebiyat öğretmeniyim. Edebiyatçılar da hassas ruhlu, naif insanlar olur. Dolayısıyla bunun da böyle bir şiir gibi olmasını istedim. Hepsi neredeyse aynı büyüklükte, ölçüde. Bardak falan kullanmadım yuvarlamak amacıyla. En sonunu şurada kalp şeklinde yaptım. Bu da kızım olsun. Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada patateslerimizi doğrayacağız. Dediğim gibi kızartmalı patatesler gibi doğramıyoruz. Neden? Çünkü fırında bu 180-200 derece arasında zaten çekecek. Bu nedenle çok küçük doğramamamızı tavsiye ederim. Evet, şimdi doğramaya başlayalım. Evet arkadaşlar, patateslerimizi de bu şekilde doğradık. Şimdi bunları etlerimizin arasına dizmeye, yerleştirmeye başlayalım. Evet, patateslerimizi de bu şekilde yerleştirdikten sonra arkadaşlar yapacağımız iş, bunun üzerine bir sos dökeceğiz arkadaşlar. Sosumuz için çay bardağından biraz daha az zeytinyağı, bir kaşık domates salçası. Tabii biz Adana'da daha çok biber salçası tercih ettiğimiz için biber salçası kullanıyorum. Ve içine bir tutam tuz atıyorsunuz. Toz nedir ya? Tuz atıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu ne yapıyorsunuz? Ocakta iyice kendinden geçene kadar ısıtıyorsunuz. En sonunda da kaynamış bir su bardağı suyu üzerine döküyorsunuz. Yine biraz daha kaynayana kadar kalıyor. Daha sonra bunun üzerine serpiştireceğiz. Bu arada patateslerimizin üzerine sıvı yağ ve tuz ekleyip karıştırıyorsunuz. Daha sonra buraya diziyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sosumuzu hazırlıyoruz. Dediğim gibi bir çay bardağından biraz daha az zeytinyağı, içine bir kaşık dolusu, yani yemek kaşığı dolusu domates salçası, tercihen biber salçası da olur. Ben biber salçası tercih ettim. Sebebi, Adana'da biz daha çok biber salçası kullanırız. Salçanın tuzuna göre de içine tuz atabilirsiniz. Salçanız çok tuzluysa belki tuza bile hiç gerek yok arkadaşlar. Evet, bu şekilde kaynasın biraz. Evet, sosumuz olmak üzere arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine kaynamış bir bardak su bardağı su ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra biraz daha kaynamaya, kızartmaya bırakacağım. Ardından da ne yapacağız? Hazırladığımız köftemizin ve patateslerimizin üzerine yavaş yavaş yayacağız. Evet arkadaşlar, bir su bardağı kaynamış suyumuzu da ekledik sosumuza. Şimdi suyu daha fazla koymanıza gerek yok. Çünkü yağ öldürmeyin. Çok da açık olmasın. Lezzeti kötü olabilir. Evet, şöyle yarım dakika falan bu şekilde arkadaşlar kaynasın sosumuz. Ondan sonra altını kapatalım ve hazırladığımız köftelerin üzerine serpiştirelim. Evet arkadaşlar, hazırladığımız sosu tepsimize güzel bir şekilde dağıttık. Ve şimdi ne yapacağız? Bunu fırına koymadan önce fırını 200 derece ateşte ısıtacağız. 5 dakika, ardından da bunu fırınımıza süreceğiz. Peki hocam kaç dakika beklemeli? Şimdi bazı fırınların ayarı daha değişik olabiliyor, ısıtma özellikleri. Bu nedenle 10 dakikadan sonra bir açın. Kızardıysa ne yaparsınız arkadaşlar? Fırından çıkartırsınız bunları. Patatesler biraz daha geç olacaktır. Buna dikkat edin lütfen. Evet arkadaşlar, 200 dereceye ayarladık. Ben burada yarım saat olarak belirledim. Hani fırınımın
ahlakını biliyorum yani pişirme durumunu bildiğim için yarım saat olarak ayarladım. Altlı üstlü 200 derece olacak şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. 5 dakika sonra tepsimizi fırına süreceğiz. Evet, tepsimiz burada bekliyor. Bu arada size ne demiştim? Bir yandan da tezgahı temiz bırakmak adına en büyüğün içine giderek ne yapacak arkadaşlar? Matruşka gibi büyükten küçüğe doğru iç içe koyuyoruz. Böylelikle ne yapıyor? Tezgahınızda daha temiz görünüyor. Daha sonra toplamak zorunda ne yapmasınız arkadaşlar? Kalmasınız. Evet, burada bıçağım kalmış. Bıçağı da yerleştirdikten sonra gördüğümüz gibi arkadaşlar tertemiz bir tezgah bizi bekliyor. Evet, ne demiştik? Hijyen hayat felsefemizdir bizim. Evet, birazdan bir koyacağız. Acele etmeyin. Sabredin lütfen. Evet, fırınımız bayağı ısınmış. Şimdi tepsimizi fırınımıza yerleştirelim. Evet arkadaşlar, tepsimizi de fırınımıza yerleştirdiğimize göre şimdi ne yapıyoruz? Artık fırınımızı kapatıyoruz ve pişmesi için bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle açıp da baktık. Gördüğünüz gibi güzel güzel pişiyor bunlar. Amatör bir aşçıdan güzel bir sunum olmuştur. Umarım. Düşünsenize. Yani şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Bu adam aşçı değil. Amatör. Evinde üçüncü aşçı sıfatında. Birincisi eşim, ikincisi kızım, son ben. Bu şekilde anlatıyorsa kim bilir derslerini nasıl anlatıyordu diye düşünmeden edememişsiniz. Mutlaka ne yapacaksınız o zaman? Evinizde ortaokul ya da liseye giden kardeşinize, çocuğunuza, LGS ya da üniversite yazan kardeşinize, çocuklarınıza Türkçe ve edebiyat anlamında kanalındaki videoları tavsiye edebilirsiniz. Evet, bu kadarcık reklamdan sonra yine bunu pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet, bir daha kontrol ettik arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle 2-3 dakika daha kalabilir. Ondan sonra kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, köftelerimiz oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Ve köftelerimizi patateslerimizle birlikte tepsiyle ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Evet arkadaşlar, köftelerimiz ve patateslerimiz pişti. Çok lezzetli, çok güzel görünüyor. Umarım yediğimizde de eşim ve kızım da benim de hemfikir olur umarım. Evet, kalbimiz de burada çok güzel duruyor. Peki, hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Dediğim gibi yemek kanalı değil, ders kanalı. Arada bir bu şekilde marifetim tutarsa yemekte ne yapabilir? Atabilirim senede bir gün. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.